Merhaba Keşif Kulübü izleyicileri, yepyeni bir keşif yolculuğuyla daha karşınızdayız. Kurban Bayramı. Bu bayram, birçoğumuz için sevdiklerimizle bir araya gelme, paylaşıma ve yardımlaşmaya odaklanma zamanı. Ancak hiç düşündünüz mü? Neden kurban kesiyoruz? Bu gelenek nereden geliyor? Sadece İslam'a özgü bir ibadet mi, yoksa çok daha eski kökenlere mi dayanıyor? Bugün binlerce yıllık bir tarihe sahip olan kurban geleneğini, farklı medeniyetlerdeki uygulamalarını, insan kurban etme gibi karanlık yönlerini ve İslam'daki yerini derinlemesine keşfedeceğiz. Hazırsanız bu kadim ritüelin izini sürmeye başlayalım. Kurban geleneği aslında insanlık tarihi kadar eski bir olgu. Neredeyse her kültürde ve coğrafyada kurban ritüeline rastlamak mümkün. Peki, insanlar neden görünmeyen güçleri memnun etmek, onlarla bir bağ kurmak ya da felaketleri savuşturmak istemişler? Kaynaklar, bu ritüelin kökeninde antik insanın doğayı anlama ve bilinmeyeni kontrol etme çabasının yattığını gösteriyor. İnsanlar, doğa olaylarını görünmez kuvvetlere, ruhlara ya da tanrılara bağlamışlar. Şimşek çaktığında birinin kızdığını, iyi hasat aldığında sevildiklerini düşünmüşler. Bu varlıklarla iletişim kurmak, onları memnun etmek, onlardan yardım istemek için hediyeler sunmaya başlamışlar. Bazen bu sadece dua iken, bazen yeterince mutlu bir hayatları olmadığında ya da işler ters gittiğinde bir tür pazarlık ya da rüşvet verme mantığıyla en kıymetli varlıklarını sunmuşlar. İşte kurban kavramı bu mantıkla dünyanın her yerinde ortaya çıkmış. Kurban kelimesinin kökenine baktığımızda Arapçada yakın olmak, yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına geldiğini görüyoruz. İbranice'de ise karban kelimesi hediye, adak, sunu anlamına geliyor. Yani kurbanın temel anlamı kutsal bir amaca yönelik olarak özel kabul edilen bir varlığın veya nesnenin verilmesi eylemi. Başlangıçta bu sadece hayvan kesmek anlamına gelmiyordu. Kaynaklar, farklı kültürlerde yiyecek, içecek, güzel kokular, değerli eşyalar, hatta bitkilerin bile kurban edildiğini gösteriyor. Bu sunulan varlıkların canlı veya cansız olmasına göre kurban, kanlı kurban ve kansız kurban şeklinde iki farklı formda değerlendirilmiş. Genellikle bitkiler ve cansız varlıklar kansız kurban olarak nitelendirilirken hayvanlar ve insanlar kanlı kurban olarak görülmüş. Pek çok antik medeniyette kurban ritüelleri oldukça sistematik ve katı kurallara bağlıydı. Mezopotamya'da bilinen ilk sistemli yönetimlerden birini kuran Sümerler'de kurban ritüelleri zigurat adı verilen tapınaklarda yapılırdı. Kişisel kurbanlarda ekmek, şarap, bal, tuz gibi yiyecekler tanrı heykelinin önüne konulurken hayvan kurbanı da vardı. Sağ ayağı ve böbrekleri kızartılarak tanrıya ikram edilecek bir sığır öldürülür, geri kalanı törene katılanlar arasında pay edilirdi. Toplu törenlerde hayvanların insanlar için yaratıldığı vurgulanırdı. Hatta koyun insanlığın vekilidir. İnsan yaşamı için bir koyun vermelidir, insan başı yerine bir koyun başı vermelidir gibi ifadeler kullanılırdı. Bu, kurbanın insan yerine geçme düşüncesinin eski bir örneğiydi. Sümerlerde kurban bazen rastgele seçilirdi. Hayvanın sağlığına bakılmazdı. Asurlularda ise kurban vermek Tanrı'yı doyurmak içindi. Çünkü inanışa göre Tanrı'yı doyuramazsanız o sizi yerdi. Cumartesi günleri uğursuzluktan korunmak için kurbanlar verilirdi. Anadolu'nun ilk merkezi gücü olan Hititler için bayramlar ve kurban sunumları önemliydi ve katı kuralları vardı. Ülkenin ilk meyveleri, 1 yaşındaki hayvanlar, yiyecek ve içeceğin ilki sunulmalıydı. Domuz ve köpek pis kabul edildiği için pek tercih edilmezdi. Genellikle öküz, koyun ve keçi kurban edilirdi. Seçilen hayvanlar kusursuz ve iyi durumda olmalıydı. Hititlerde kan akıtmak önemliydi. Hayvanlar boğazları kesilerek öldürülürdü. Yakarak kurban etme yaygın değildi. Antik Yunan. Antik Yunan'da kurbanlar kan akıtılarak değil, belli parçaları ya da tamamı yakılarak tanrılara sunulurdu. Bu yakma ritüeliyle dumanın ve kokunun göğe, yani tanrılara ulaştığına inanılırdı. Çok sayıda tanrı ve tanrıça olduğu için her biri için farklı evcil veya yabani hayvanlar, hatta kuşlar ve balıklar kurban edilirdi. Gök tanrıları için az tüylü, yeraltı tanrıları için siyah kurbanlar tercih edilirdi. Kurban, tanrıları teskin etmek, onlardan gelecek afetlerden korunmak ve bereket elde etmek gibi pratik amaçlara yönelikti. Yunan tragedyası, Oğlak'ın şarkısı ile kurban arasında yakın bir ilişki kurulur çünkü oğlak önemli bir kurban hayvanıydı.
Bazı araştırmacılar dinin kökenini kurban ritüelindeki korku ve kan akıtmanın histerik telaşına bağlamıştır. Kurban eylemi toplumu ortak bir suç etrafında bir araya getirerek sosyal birliği güçlendirebilir. Antik Yunan'da insan kurban edildiğine dair mitolojik anlatılar ve potansiyel arkeolojik kanıtlar bulunsa da bu uygulama zamanla ahlaki olarak sorgulanmış ve daha az yaygın hale gelmiştir. Kurban geleneğinin en karanlık yönlerinden biri, tarih boyunca birçok medeniyette görülen insan kurban etme pratiğiydi. Tanrıları, yöneticileri veya ölü ataların ruhlarını memnun etmek ya da yatıştırmak amacıyla bir veya daha fazla insan öldürülürdü. Bu, iyi şans getirmek, tanrıları sakinleştirmek, bereket sağlamak ya da savaşta galip gelmek için yapılırdı. Bazen hizmetkarların öldürülerek efendilerine öbür dünyada hizmet etmeye devam etmesi amaçlanırdı. Buna hizmetçi kurbanı denirdi. Amerika kıtasındaki Mayalar ve Aztekler insan kurban etme konusunda oldukça ileri gitmişlerdi. Mayalarda 12. yüzyıldan itibaren görülen bu ritüellerde esirler özel muamele görür, bir yıl yaşatıldıktan sonra kalpleri çıkarılırdı. Aztekler ise Mayaları bile gölgede bırakacak derecede büyük çapta insan kurban ederlerdi. İlk doğan çocuk veya yerine alınan köle kurban edilebilirdi. Bazı bayramlarda kurban edilen kişinin eti ve kanı hamura karıştırılıp yenilir, kalbi çıkarılıp tanrı heykeline bırakılır, derisi yüzülüp bir katılımcı tarafından giyilirdi. Bu, Tanrı'nın bedeninin ekmek gibi ortaklaşa yenmesi ve bedeninin paylaşılması esasına dayanıyordu. Neolitik dönemde bereket ve yağmur kültünün etkili olduğu Yakın Doğu'da kanın toprağa karıştırılması gibi tarımsal odaklı ritüeller vardı. Bazı kaynaklar erken Mısır hanedanlıklarında kralın ölümünde hizmetçi kurban edildiğine dair kanıtlar sunar. Kitab-ı Mukaddes'te de insan kurban etme farkındalığı ve kınanması vardır. Moab kralının savaşta ilk doğan oğlunu yakmalık sunu olarak kurban etmesi anlatılır. Yahuda kralları Ahaz ve Menaşe'nin de oğullarını kurban ettiği geçer. Roma ve Yunan kaynakları, Fenikelilerin ve Kartacalıların bebekleri tanrıları Molek veya Kronos'a kurban ettiklerini iddia eder. Kartaca'daki kazılarda 10 binlerce yakılmış bebek kemiği bulunması bu iddiaları desteklese de ölüm nedenleri hala tartışmalıdır. Neolitik Avrupa'da da insan kurban edildiğine dair arkeolojik kanıtlar var. Antik Yunan'da felaketten korunmak için kölelerin ya da suçluların kovulduğu, bazen öldürüldüğü ritüeller vardı. Roma'da Mö 97 yılında bir senato kararıyla insan kurbanı yasaklanmıştır. Ancak bu dönemde zaten nadir görülen bir uygulamaydı. İnsan kurbanı kaldırıldıktan sonra yerine hayvan kurbanı veya sembolik kurbanlar getirilmiştir. Modern laik yasalar günümüzde insan kurban etmeyi cinayet olarak kabul eder ve büyük dinlerin çoğu bu uygulamayı kınar. Semavi dinlerde kurban geleneği, Adem peygamberin oğulları Habil ve Kabil'in kıssasıyla başlar. Maide suresi 27. ayet, Adem'in iki oğlunun Allah'a kurban sunduklarını, birininkinin kabul edilip diğerininkinin edilmediğini anlatır. Kur'an bu konuda detay vermez. Ancak rivayetler ve diğer kutsal metinler Habil'in hayvan kurban ettiğini, Kabil'in ise ekinlerinden sunduğunu söyler. Allah'ın Habil'in kurbanını kabul etmesi, kurbanın ne olduğundan çok sunan kişinin takvası, Allah'a karşı bilinci, dindarlığı ile ilgili görülür. Kurban geleneğinde merkezi bir yere sahip olan Hz. İbrahim kıssası hem Yahudilikte hem de İslam'da anlatılır. Yahudi geleneğine göre Hz. İbrahim oğlu İshak'ı kurban etmekle emrolunmuş, tam kesecekken Allah bir koç göndererek onu durdurmuştur. İslam geleneğine göre ise kurban edilecek kişi oğlu İsmail'dir ve kıssa Saffat suresinde anlatılır. Hz. İbrahim rüyasında oğlunu kurban ettiğini görür, bunu İsmail'e anlatır ve İsmail tam bir teslimiyetle "Babacığım, sana emredileni yap." der. Tam kurban etmek üzereyken Allah seslenir ve "Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz ona büyük bir kurbanlık, fidye verdik." buyurur. Kaynaklar bu fidyenin bir koç olduğunu belirtir. Bazı yorumlara göre Kur'an'daki bu anlatı doğrudan bir kurban etme emri değil, Hz. İbrahim ve İsmail'in teslimiyetlerini gösteren bir rüyadır ve kıssanın asıl mesajı bu teslimiyettir. Bu kıssa, insan kurban etme pratiğinin semavi dinlerde terk edilerek yerine hayvan kurbanının getirilmesinin sembolik bir anlatısı olarak da yorumlanır. Hz. İbrahim'in bu zorlu imtihanı,
imanın ve Allah'a koşulsuz teslimiyetin bir örneğidir. Yahudilikte kurban, ikinci mabed yıkılana kadar ibadetin çok önemli bir parçasıydı. Tanrı, Yahve'nin en önemli emirlerinden biriydi. Mabed yıkıldıktan sonra kurban ritüeli büyük ölçüde kalkmış, yerini dua ve kutsal kitabı okuma almıştır. Yine de bazı cemaatlerde horoz veya tavuk gibi sembolik kurban uygulamaları hala görülebilir. Hristiyanlıkta ise kurban anlayışı tamamen farklılaşır. Hristiyan teolojisine göre İsa Mesih, Tanrı'nın oğlu olarak insanların günahlarını sırtlanmış ve çarmıhta kurban edilmiştir. Bu nihai ve kusursuz kurban artık hayvan kurbanı gibi ritüellere ihtiyacı ortadan kaldırmıştır. İsa, Hristiyanlıkta kurbanlık kuzu olarak sembolize edilir. Komünyon ayini de İsa'nın kurban edilmesinin anıldığı bir ritüeldir. İslam öncesi Arap toplumunda da kurban adetleri vardı. Yıldızlara, putlara, beyaz develer kurban edildiği bilinir. Bazen köle ve esirler de kurban edilirdi. Ancak İslam'a yakın dönemlerde insan kurbanından vazgeçmişlerdir. Hz. Muhammed'in dedesi Abdülmuttalib'in 10 oğlu olursa birini kurban edeceğine yemin etmesi ve oğlu Abdullah'ı kurban etmek yerine 100 deve kesmesi kıssası, bazı kaynaklarca insan kurbanından hayvan kurbanına geçişin sembolik bir örneği olarak görülür. Ancak bazı kaynaklar bu hikayenin sonradan kurgulanmış bir mit olduğunu da belirtir. İslam'da Kurban Bayramı'nda kesilen kurban, hicretin 2. yılından itibaren meşru kılınmış bir ibadettir. Kur'an'daki ayetler ve Hz. Peygamber'in uygulamalarıyla sabittir. Kurban kesmenin hükmü mezheplere göre değişir. Çoğunluğa göre sünnet-i müekkede, Hanefilere göre ise vaciptir. Kurban, akıl sağlığı yerinde, ergen, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan her Müslümana vacip veya sünnettir. Zenginlik ölçüsü, temel ihtiyaçları ve borçları dışında 80,18 gram altına veya bu değerde mal varlığına sahip olmaktır. Aile içinde zengin olan her fert, eşler, yetişkin çocuklar ayrı ayrı kurban kesmekle yükümlüdür. Hanefi görüşü. Ancak Şafiilere göre aile reisi kesince diğerleri için sünnet yerine gelmiş olur. Yolcu olan kişi kurban kesmekle yükümlü değildir. Kurbanlık hayvanlar belirli şartları taşımalıdır. Koyun ve keçi en az 1, sığır ve manda 2, deve 5 yaşını doldurmuş olmalıdır. Ancak 6 ayını dolduran koyun 1 yaşında gibi gösterişli ise kurban edilebilir. Bu koyuna özgü bir istisnadır. Hayvan sağlıklı, organları tam ve belirgin kusurları olmayan bir hayvan olmalıdır. Körlük, belirgin topallık, aşırı zayıflık, boynuzunun kökünden kırık olması gibi kusurlar kurbanı engeldir. Ancak doğuştan boynuzsuz olmak, hafif topallık, kulağında küçük delik veya yırtık olması gibi kusurlar genellikle engel teşkil etmez. Hayvan kesilirken Allah'ın adı anılmalı ve İslami usullere uygun olarak hayvana eziyet edilmeden hızlıca kesilmelidir. Hayvanı kesimden önce bayıltmak caizdir. Yeter ki kesildiğinde canlı olsun. Kesilen kurbanın kanını alına sürmek gibi bazı halk uygulamalarının dinle ilgisi yoktur ve terk edilmesi gerekir. Kurban etinin dağıtımı toplumsal yardımlaşmanın önemli bir göstergesidir. Genellikle etin 3'e bölünmesi tavsiye edilir. Bir kısmı ev halkı için, bir kısmı akraba ve komşular için, bir kısmı ise ihtiyaç sahipleri için. Ancak etin tamamı evde bırakılabilir veya tamamı dağıtılabilir. Şafiilere göre fakirlere bir miktar vermek vaciptir. Kurbanın derisi ve kullanılabilir diğer kısımları da fakirlere veya hayır kurumlarına verilmeli, satılmamalı ve kasap ücreti olarak verilmemelidir. Deri evde kullanılabilir, eşya yapımında kullanılabilir. İslam'da kurbanın temel amacı Allah'a yakınlaşmak ve O'nun rızasını kazanmaktır. Ancak Kur'an bu konuda önemli bir vurgu yapar. Onların, kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Lakin ona ulaşan tek şey kalplerinizde beslediğiniz takvadır. Bu ayet, kurbanın sadece bir kan akıtma veya et elde etme eylemi olmadığını, esas olanın kişinin Allah'a karşı duyduğu derin saygı, bilinç ve dindarlık, takva olduğunu net bir şekilde ortaya koyar. Takva, kişinin kötülüklerden kaçınması, yaratılanlara karşı hassas olması ve Rabbini tanımasıdır. Kurban, bu takvanın bir göstergesidir. Bazı düşünürler ve mutasavvıflar kurbanın daha geniş ve sembolik anlamlarına dikkat çeker. İbn Arabi, Mevlana ve Cüneyd-i Bağdadi gibi isimlere göre en büyük kurban kişinin kendi nefsi yani kötü arzuları ve huylarıdır.
Kurban kesmek, sembolik olarak bu kötü arzulardan arınmaya ve Allah yolunda fedakarlık yapmaya hazır olmanın bir simgesidir. Bu bağlamda kötü bir alışkanlığı bırakmak, ilim öğrenmek, insanlara yardım etmek gibi takvayı artıran her eylem bir tür kurban olabilir. Yani kişiyi Allah'a yaklaştırabilir. Günümüzde Kurban Bayramı'nın bazı eleştirilere göre esas anlamından uzaklaşarak sadece bir et bayramı veya hayvan kesme ritüeline dönüştüğü endişeleri dile getirilmektedir. Paylaşım yerine aşırı tüketim, manevi hazırlık yerine maddi telaşın öne çıkması bu eleştirilerin temelidir. Ancak kurban ibadetinin özünde sadece maddi bir paylaşım değil, aynı zamanda derin bir manevi anlam, Allah'a teslimiyet ve toplumsal dayanışma ruhu yatmaktadır. Türkiye'de Kurban Bayramı'na özgü zengin gelenekler hala yaşatılmaktadır. Sabah bayram namazı ile başlayan bayram, kurban kesiminin ardından aile ve akraba ziyaretleri, büyüklerin ellerinin öpülmesi, bayram harçlığı verilmesi, misafirlere kurban kavurması ve tatlı ikram edilmesi gibi geleneklerle devam eder. Bazı şehirlerde özel yerel gelenekler de bulunur. Şanlıurfa'da bayram sabunu ikramı, Rize'de tulum ve horon eşliğinde bayramlaşma, Mardin'de mezarlık ziyaretinde şeker dağıtılması gibi. Bu gelenekler bayramın toplumsal birlik ve beraberliği pekiştiren yönünü gösterir. Gördüğümüz gibi kurban geleneği insanlık tarihinin derinliklerine uzanan, farklı medeniyetlerde farklı biçimler almış evrensel bir pratik. Kökeninde doğa güçlerini yatıştırma, tanrılarla iletişim kurma ve bereket dileme gibi amaçlar yatıyordu. İnsan kurban etme gibi korkunç uygulamalar da bu geleneğin karanlık bir parçası oldu. Semavi dinlerle birlikte özellikle Hz. İbrahim kıssasıyla kurbanın anlamı daha çok imana, teslimiyete ve Allah'a yakınlaşmaya odaklandı. İslam'da ise kurban, şekilsel kuralları olan bir ibadet olmasının yanı sıra takva, Allah'a teslimiyet, nefsi arındırma ve toplumsal yardımlaşma gibi derin manevi boyutlara sahiptir. Kurban Bayramı'nı karşılarken sadece fiziksel bir eylemden ibaret olmadığını hatırlamak önemlidir. Bu bayram, Hz. İbrahim ve İsmail'in teslimiyetini anlama, kendi nefsimizden fedakarlık yapma, ihtiyaç sahiplerine el uzatma ve toplumsal bağlarımızı güçlendirme fırsatıdır. Unutmayalım ki Allah'a ulaşan kurbanın eti veya kanı değil, sizin kalbinizdeki takvadır. Umarım bu keşif yolculuğu Kurban Bayramı'na farklı bir gözle bakmanızı sağlamıştır. Keşif Kulübü'nde bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hepinize iyi bayramlar dilerim. Kendinize iyi bakın.